Halbuki bu altıgende öyle değil durum. Aslında İran parantez içerisinde buraya da Türkiye yazabiliriz. Çok acıdır Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın ve Ürdün'ün İsrail'in merkezde olduğu Orta Doğu altıgeniyle Doğu Akdeniz altıgeninde kümesinde 3 ortak eleman var. Küçük enişteler. Yani ben bu İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan'a küçük enişteler diyorum. Vallahi sapanla vurulmuş gibi daha Pakistan sınırına giremeden hepsini düşürdü. O zaman bu söz bana aittir. Tekrar söyleyeyim. Cihat Yaycı'nın sözü. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yaycı ile haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine güncel bir konuyu konuşacağız. Biraz da aslında şaşırtıcı bir tabiri üzerinden konuşacağız. Netanyahu'nun yapmış olduğu altıgen ittifak meselesi. Tam da haritada aslında çizmeye de uygun bir konu. Nedir bu altıgen ittifak konusu? Nereden çıkmıştır? Formül nedir? Nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi altıgen ittifak konusu, bu altıgen sözü, iki tane aslında altıgen var. Yani tek altıgen yok. Birisi Doğu Akdeniz'de altıgen. Kimler bunlar? İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Mısır, Fransa ve ABD. İkinci altıgen yine İsrail merkezde, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, ve ABD. Şimdi dikkat edin. 3 tane bu altıgenle, Orta Doğu altıgeniyle Doğu Akdeniz altıgeninde kümesinde 3 ortak eleman var. İsrail merkezde, ABD destekte, Mısır çift yönlü kullanılması gereken eleman. Şu altıgen dediğin şey aslında böyle bir şeydir, değil mi? Halbuki bu altıgende öyle değil durum. Bu altıgende merkezi hiçbir şey var mı? Yok. Ama bu altıgen, altıgendeyiz diye hissedilen, hissettirilmeye çalışılan, öyle bir algı yürütülen ama İsrail'in merkezde olduğu bir yapıdır. Tamam mı? İsrail'in merkezde olduğu bir yapıdır. Yani bu her iki altıgen de aslında İsrail dolayısıyla desteğindeki ABD'nin oluşturduğu bir yapıdır. Peki Amirim, bu ülkeler neye göre seçildi? İsrail merkezde olduğu bir durumda hangi hedef var? Hangi ülkelere de tehdit içeriyor aslında? Şimdi burada bu Orta Doğu altıgeni İran'a karşı sözde. Bu Doğu Akdeniz altıgeni de Türkiye'ye karşı. Aslında İran parantez içerisinde buraya da Türkiye yazabiliriz. Neden? Şimdi bakın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Fransa ve İsrail. Bunlar zaten Doğu Akdeniz'de ve Afrika'da Türkiye karşıtlığı üzerine kurulmuştur. Politikaları böyledir. Çünkü böyle yaparak aslında İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile sadece Orta Doğu'ya değil, Afrika'ya da, Somaliland'i hatırlayın. Somali'nin parçalanması konusunu. Kim vardı burada aktörler? İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve altında Amerika Birleşik Devletleri. Sudan konusunda kim vardı? Yine aynı ekip. Etiyopya'yı da bunların arasına alıyorlar. Yani çok ilginçtir. Şimdi Etiyopya'yı bunun arasına alınca Mısır'la durumu ne olacak? Etiyopya ile Mısır'ın arasını bulan ülke kimdi? Türkiye. Çok enteresan değil mi? Sonra bu Türkiye karşıtı bir pakt oluşuyor. 2 tane pakt oluşuyor aslında. Fakat böyle İran'a karşı bir tehdit algısı oluşturup bu tehdit algısıyla ülkeleri bir araya getirmek ya da Türkiye'ye karşı bir tehdit algısı oluşturup diğerlerini bir araya getirmekten oluşan paktlar pek uzun ömürlü olmamıştır tarih boyunca. Çünkü sadece tehdit üzerine kurulu paktlar çok kısa zamanda çökmüş gitmişlerdir. Neden? Çünkü şuraya bir bakar mısın? Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri aslında kendi içerisinde bir rekabet halinde. Suudi Arabistan daha temkinli, daha böyle tedbirli yaklaşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ise çok pragmatist
yaklaşıyor olaylara. Çok faydacı. Burada benim menfaatim var. Hemen gideyim, hemen gideyim. Somali'ye gideyim, Sudan'a gideyim, bilmem şuraya gideyim, Libya'ya gideyim, Çat'a gideyim, oraya gideyim, buraya gideyim. Devamlı her yerde neyi alabilirim, ne kopartabilirim onun peşinde. Ama ortada Suudi Arabistan, daha doğrusu Orta Doğu'da yönetimler için değil ama halklar için. Bakın çok önemli bir şey. Yönetim değil. Yönetimleri geçin. Halklar için çok önemli bir konu vardır. Filistin konusu. Filistin konusundaki davranış halk desteği bulamaz bu paklarda. İsrail'in olduğu hiçbir şeye ve yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu bir şeye halk desteği gelmez. Çok net söyleyeyim. Yani efendim halkın sesi çıkmıyor. O yönetimlerde çıkmaz ama halkın desteği olmazsa da o yönetimler bunlar çekildiği an çökerler. Dolayısıyla bu yönetimler onlar çekildiği anda çökmesinler diye halk desteğini de kaybetmek istemezler. O yüzden çatırdaması çok olağan beklenilen bir şeydir. Ahmet bir de ek olarak Hindistan'dan da bir ziyaret geldi İsrail'e. Modi'nin hatta böyle çok sıcak bir temasta görüşmeleri de oldu. Netanyahu'nun Hindistan Başbakanı Modi ile ziyaretinde. Bu da altıgene bir destek olarak yorumlandı. Hatta böyle de ifade edildi İsrail tarafından. Tabii. Nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi nasıl? IMEC koridoru var. Yani India Middle East koridor. Yani Hindistan Orta Doğu koridoru. Nereye gidiyor bu? İsrail'e gidiyor. Neyin üzerinden gidiyor? Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail üzerinden Yunanistan'a gidiyor. Dolayısıyla Hindistan bu altıgenlerin aslında arkasındaki bu IMEC koridoru projesinin arkasındaki kilit aktör. Hindistan'ı da buraya bağlayarak aslında bu bölgede Türkiye ve onun en kadim dostu diyorum ben her zaman, Pakistan'a karşı bir paklar zinciri oluşturuluyor. Ama yine söylüyorum, bu ikisinin ortak kümesinde yer alan, mesela bu Doğu Akdeniz altıgeninde tehdit olarak yer alan İran yok. Orta Doğu'dakinde var. Orta Doğu'dakinde var, bunda yok. Ama hem Orta Doğu altıgeninde hem de Doğu Akdeniz altıgeninde hedef Türkiye. Peki efendim burada ek olarak şimdi İsrail basınından bizim yayınlarımızı çok ciddi bir yakından takipte var, haberde oluyor, görüyoruz. Şimdi bu ziyarette de aslında İsrail olan ziyarette Hint basını Türkleri kızdıracaksa neden olmasın bu altıgen ittifaklar diye bir başlık atmış. Biz buradan nasıl bir yanıt verebiliriz Türkiye açısından baktığımızda bu altıgenlere? Şimdi şöyle, dediğim gibi bu altıgenlere fazla kimse güvenmez. Bu altıgenler tehdit eksenli. Yarın bir gün Türkiye Fransa ile işbirliği yaparsa, Mısır'la ilişkilerini zaten düzelten bir Türkiye var. Bu altıgen bir şey olmaz. Yani Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin böyle bir gerçekten ya umut bağladığı bir yapı değil bu. Olamaz yani. Bunu bir kere söyleyelim. Ama neticede ciddi bir durum vardır. Şu an itibariyle bunlar Türkiye karşıtlığı. Açıkça da zaten Hindistan basını da Türkiye'yi kızdıracaksa deyip bunu o zaman niye olmasın demek Türkiye karşıtlığının açık ifadesidir. Yani hedefin Türkiye oldu. Hindistan niye Türkiye ile böyle bir Türkiye'ye karşı tepki gösteriyor? Çünkü Türkiye Pakistan'a destek veriyor. Aslında Türkiye Hindistan'la da iyi ilişkileri var. Hindistan'ı da anlamak mümkün değil. Yani sen Türkiye ile de iyi ilişkilerin var. Niye sen Türkiye'yi düşman olarak görüyorsun bu kadar uzun mesafeden? Yani Türkiye senin bir düşman olarak görmüyor. Bir tehdit olarak görmüyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle birlikte Türkiye'yi güya baskı altına alacak bir durumun da söz konusu değil ama niye onların suyuna gidiyorsun? Şimdi bunların hepsinin başında Dostum Miço var. Dostum Miçotakis. Hani bazen bizim devlet adamları, politikacılar dostum Miço, dostum Miçotakis falan diyor ya, dostluğu falan yok yani. Bunların derdi şudur. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ikilisinin. Bunlar küçük enişteler. Yani ben bu İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan'a küçük enişteler diyorum. Bu küçük enişteler birliğindeki bu daha küçük enişte olanlar Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Bunların acayip bir devlet politikası vardır. Türkiye'nin düşmanı kimse benim dostum odur. Düşmanı benim dostumdur der. Kim der? YKR'ye ve Yunanistan der. Türkiye'yi kim düşmanı ilan eder? İsrail düşmanı ilan eder. Tak gidiyorlar İsrail'le böyle bir savunma işbirliği anlaşması falan imzalıyorlar. Peki Türkiye'nin dostu kim? Azerbaycan. Azerbaycan'ın düşmanı kim? Ermenistan. Türkiye'nin dostunun düşmanı da benim dostumdur.
Dolayısıyla gidiyorlar Ermenistan'la savunma işbirliği anlaşması imzalıyorlar. Ya bunlar o kadar kolay çözülebilir işler ki. Türkiye Ermenistan'a bir göz kırpsa o işbirliği anlaşması falan kalmaz. Türkiye mesela gidiyorlar, Türkiye'nin dostu kim? Pakistan. Pakistan'ın düşmanı kim? Hindistan. Hemen Hindistan'la bir anlaşma imzalıyorlar. Ya sen Hindistan'la anlaşma imzalasan ne olur? Bilmem ne olsa ne olur? Hindistan'ı da öyle çok büyük bir nüfusa sahip. Ancak Hindistan'ı öyle gözünüzde büyütecek bir durumu yok. Hindistan'da insanlar gerçekten yıkanacak yer, tuvalete gidecek tuvalet bulamıyorlar. Yani gittiğiniz zaman her türlü hastalığa kapılma durumunuz söz konusu. İnsanlar fakirlik, fukaralık içerisinde. Lağım akıyor şehirlerinde. Onun için Hindistan falan deyip gözünüze büyütmeyin. Zaten gözümüzde büyütmeyeceğimizin bir göstergesi de Pakistan o Rafale uçaklarını aldılar değil mi şeyden? Fransa'dan. Vallahi sapanla vurulmuş gibi daha Pakistan sınırına giremeden hepsini düşürdü. Onun için Türkiye, Mısır'ı da bakın vazgeçilmez eleman olarak her iki altıgende de kullanıyorlar. Neden? Hem Arap lideri hem de Doğu Akdeniz'de Mısır'da yanımıza alırsak herkes burada gayrimüslim. Bir tane de Müslüman olsun bari de yanımızda biraz burayı yumuşatalım. Türkiye'ye de kaptırmayalım. Ama Mısır'ın da tabii enteresan bir durumu vardır. Mısır bu İsrail'le de iyi geçinmek zorunda hisseder kendisini. Ürdün, niye Ürdün burada? Ürdün zoraki zaten her türlü ittifakta yer almak zorunda. Çünkü Ürdün Batı desteği olmadan ayakta kalabilecek bir durumda değil. Çünkü müthiş bir Filistin nüfusu var. Filistin'in nüfusunu kontrol etmek için Batı'ya ihtiyacı var. Batı'nın hanedanlığı desteklemesi lazımdır. Onun için Ürdün her halükarda bu Doğu İttifakı'nda yer alıyor. Karadeniz, Akdeniz'e kıyısı olsak oraya da alacak. Şimdi Mısır konusu burada da Orta Doğu'nun Arap dünyasının lideri pozisyonunda gözüken Mısır'ı da alarak rekabeti ortadan kaldırmak istiyorlar. Yani Mısır bu Orta Doğu'daki bu altıgenin içerisinde olmazsa olmaz. Rekabet oluşur. Ve düşünebiliyor musunuz şimdi? İşin en enteresan tarafını söyleyeyim. Onun için duygusal davranmamak lazım bu işlerde. Neden? Gazze'de soykırım devam ederken, Gazze'de taş üstünde taş kalmamışken, Filistin, Batı Şeria bombalanır, işgal edilirken, insanlar açlıktan, soğuktan kırılırken, bunun en büyük destekçileri olduğunu söyleyen, umut bağlayan, arabulucu olarak kullanılan Müslüman nüfusa sahip devletlere bakar mısınız? Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail'in altıgeninde ve İsrail merkezde. İsrail yönlendiriyor, hiç eşit değiller. İsrail'e göre tehdit. Dikkat ediyor musun? Onlara göre tehdit değil. İran Mısır'ı tehdit mi ediyor Allah aşkına? Niye sen İran'a karşı bu altıgenin içerisine yer alıyorsun? Amerika'ya muhtaçlık, yönetimin ayakta kalması için destek yine şart. Onun için demokrasi çok önemli bir şeydir. Demokrasi çok önemli bir şeydir. Burada yani gerçekten çok acıdır. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın ve Ürdün'ün İsrail'in merkezde olduğu İsrail'e yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi için, sözde tehditlerin bertaraf edilmesi için bunun yapılmış olması gerçekten aynı pakta yer almak çok acı vericidir İslam dünyası için. Halkımız bu gerçeği görmelidir. Halklar bu gerçeği görmelidir. Orta Doğu'daki Müslüman halklar, İslam dünyası bunu görmelidir. Peki efendim son olarak bu paklara karşı Türkiye'nin bir altıgen ittifakı olur mu ya da nasıl bir girişimde bulunabilir, ne yapmalı ya da? Şimdi Türkiye'de boş durmuyor. Öyle bir şey yok. Yani bunlar dediğim gibi bunlar tehdit üzerine kurulu. İşbirliği üzerine değil. Dikkat ediyor musunuz? Dolayısıyla uzun ömürlü olmaz bunlar. Tarihte hep biraz önce de söyledim. Tarihte hep böyle olmuştur. Uzun ömürlü olmaz tehdit. Türkiye ise işbirliği ve karşılıklı fayda esasına göre ittifaklar kuruyor. Ya ikili, ya üçlü, ya dörtlü. Pakistan, Azerbaycan, Türkiye, Somali, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan ve Türkiye'nin İran'la da ilişkisi iyi. Irak'la da ilişkisi iyi. Suriye'de de etkili. Aslında bunları çıldırtan da bu. Türkiye'yi tehdit olarak görme, yani İsrail'de bu hafta gene yayınlar vardı. İran'dan daha tehlikeli bir tehdittir Türkiye diye. O zaman bu şunu gösteriyor. Türkiye'nin bu yaptığı işbirlikleri, bu ittifaklar kalıcı ittifaklar. Neden? Tehdite yönelik değil. Bunlar hiçbir tehdit tanımlaması yapmıyorlar. Bunlar sadece işbirliği ve karşılıklı fayda tanımlaması yapıyorlar. O yüzden uzun soluklu ilişkiler bunlar. Hatta Ermenistan bile neredeyse girecek. Karadeniz'deki işbirliklerimiz zaten var. Libya-Türkiye ilişkileri. Azam. Şimdi bunlar Tunus, Fas,
Fas işte biraz daha böyle İsrail'e yatkın ama. Cezayir falan. Türkiye gerçekten şunu söyleyelim. Bütün bu küresel bir oyundu değil mi bu? 2 tane altıgen aslında küresel oyunun parçası. O zaman bu söz bana aittir. Tekrar söyleyeyim. Cihat Tercih'in sözü. Türkiye ne olmuştur biliyor musunuz? Türkiye çok şükür küresel oyun bozucu, bölgesel oyun kurucu bir devlettir artık. Çok şükür. Teşekkürler. Ben Ömer, teşekkür değerli ederim. katkılarınız için. Yayınımızı buraya kadar izleyenlere Gezite YouTube kanalına abone olmaları yönünde çağrımızı da yapmış olalım.